Evet, devam ediyorum hızlıca abi. Şimdi SRC'nin altında bir tane folder oluşturalım. Adını API diyelim. Ondan sonra onun altında da client.ts diyorum. Const client diyorum. Eşittir. Axios nokta create. Evet. Base URL vermiş. Headers vermeyeceğim. Headers'ını birazdan vereceğiz, göreceksiniz. Tamam, şimdi ah, hemen bunu tablıyorum. Bana şimdi diyor ki kardeşim, bu client diyor, interceptor'ın ne olduğunu unuttum. Request olduğu zaman diyor, bu işi diyor kullan diyor. Bak, out token'ı eklemekten bahsediyor. Şimdi biz burada lokal storage'den token'ı çekelim öncelikle. Öncelikle şuraya buna async diyelim config'e. Şimdi diyorum ki const user eşittir await async storage get it up. Buna aynı şekilde importunu yapıyorum bunun. Ondan sonra burada bunu şey yapacağız. Al işte. Helal olsun. Helal olsun. Şu async hatasını niye alıyorum? Şu parantezden dolayı mı alıyorum? Evet. Hatta şunu da sileyim. Bilelim. Bak, zaten return promise reject. Bu ne abi? Bu bir hata olduğu zaman direkt şey kısmında kullandığımız, çağırdığımız yerde try catch'in içinde hani catch kısmına düşsün, error kısmına düşsün, orada işleyelim diye bunu verdik. Şimdi burada ne yaptık abi? Telefonun hafızasında bir user nesnesi varsa bunu parçalıyoruz. Bunun içindeki token'ı alıyoruz. Hani user modelinde belirtmiştik ya şurada. Nerede o? Şurada. Bak, şu token'ı abi. Token'ı alıyoruz. Ondan sonra authorization'a bearer token olarak ekliyoruz. Giden her sorguda. Şimdi bunu yaptık. Bir de response'u yapalım. Gelen cevabı. Response use demişim. Ondan sonra bakalım ne diyor. Böyle bir şey tabii ki de olmayacak. Şöyle kapatayım. Şimdi bunun içinde diyorum ki response diyorum. Böyle bir şey açsam mı acaba? Karıştırdı ortalığı. Bunu açtım abi. Gelen cevap. Ben şimdi const diyorum. Bak, const data demiyorum buna. Data errors. Bu benim API'mde yapmıştık yani, wrapper'lar kullanmıştık. İşte ama onlar işte. Ama bu Axios'un kendi datasının içinde. Şöyle yapalım. If errors vv veya v ha, errors'tan sıfırdan büyükse, yani bir ve birden fazlaysa, şunları joinleyelim birbirine. Şöyle yapacağım. Message dedim. Errors join. Ha, çıkmıştı ne güzel. Ha, virgül dedim. Raw diye bir şey veriyorum. Response datanın ta kendisi. Hani JS, oradaki JS'ini belki işlemek ister diye. Return data diyorum burada da. Yani bu hata varsa zaten buradan çıkacak. Hata yoksa buraya gelecek. Datayı return edecek. Hadi bir de hayrına error koyalım. Buna ne diyelim? Hiç uzatmadan. Promise nokta reject error. Kendisi gitsin işte ya. Ondan sonra geldim abi. Buraya da export default client. Dediğim client'ım hazır. Şimdi isterseniz bir de API client oluşturalım. Pardon, out client oluşturalım. Out.ts yazıyorum. Şimdi burada bir tane benim login response'um var yani. Ne yapıyorduk şeyde, gateway'de out microservisinde?
Bir tane token dönüyordu. Bir de refresh token dönüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Onun için bunu başka yerlerde kullanacağım için interface login response yapıyorum buna. Token string refresh token string. Böyle bulunsun. Şimdi e, metotları oluşturalım. Bu metotları buradan yapacağız ki bu API'de. Yani şöyle bir mantık var. Arayüz hani ekranın olduğu yer provider'dan çağıracak. Yani servisten de düşünebilirsiniz. O servis out store'dan çağıracak. Yani ilgili store'dan çağıracak Rustan'dan. O store'da hangi metotsa gelecek bu API'den çağıracak. Out API'den. O da tabii ki de client'ı kullanacak. Yani kullandıkça anlayacaksınız. Şimdi buraya diyorum ki export const login. Al. Hepsi çıktı işte. Gördün mü? Yani bak e-mail istiyoruz, password istiyoruz. Burada bir dönecek olan data böyle bir data olduğunu belirtiyoruz, taahhüt ediyoruz bu arkadaşa. Bunu da hiç böyle yapmadan direkt return halinde app'ı diyorum. Nokta post. Şunu aşağıda yapayım. App'ı. Tabii app'ı şey yapmadık. Import API from client dedik. Tabii bu süslü de değil. Dışında. Çünkü default export yaptık. Nokta. Bak geldi gördün mü? Bu get, post, request, interceptors hepsi geldi. Post diyeceğiz kardeşim buna. Adresini veriyorum. Bak, çıktı. Al. Bu kadar. Bu başka bir şey değil yani. Burada şu asayinci kaldırabiliriz. Await'li bir şey yapmıyoruz nasıl olsa. Zaten onu bekleyeceğiz. Yani ne dedik kardeşim? Burada bu çağrıldığı zaman bu adrese bu verilen dataları, e-mail, password'u gönder. Cevabı da aynı şekilde geri gönder. Bu zaten direkt bu return demek buradan. Ok'tan sonra yazdığımız için. Şimdi böyle kaydettim. O verifiler işte osu busu ayrı duracak. Ayrı yapacağız onları. Aynı sayfada burada yani. Tamam dönelim o store'umuza artık. Buraları hallettik şimdilik. Şimdi abi login'imiz var ya burada. Burada artık yapabiliriz. Const. Response diyelim evet. Ee, Burada tabii şeyi çağırmamız lazım. Import. Git diyeceğim kardeşim. Bütün ne var ne yoksa şeyden e, out kısmından e, as diyelim buna. Out up'ı diyelim. Alt çıktı. Şimdi ben burada artık metotlarımı yani şurada yaptığım metotları oluşturacağım metotları rahatlıkla çağırabilirim istediğim yerde. Nerede abi? Const response dedim. Await diyorum. Out aldık çıktı. Hatta şöyle göstereyim. Bak nokta dedim anda login'i çağırdı bak. Gelen e-mail password'da dedim kaydet. Şimdi bana bir response gelecek. Bu response'un içinde const şöyle yapayım. Token refresh token eşittir response. Şimdi bu ne demek? Bu response'un içinden bunlar gelecek. Zaten şunu bak üstüne geldiğimde ne diyor bak? Autopilot login response dönecek sana diyor. O yüzden şimdi bunu biraz çevirmenin bir şeyleri var bunun. E, Şimdi bu token'ı nesneye çevirmemiz lazım. Const diyorum. Base 64 diyor. Aldı. Birinci kısmı. 0, 1, 2 diye geçiyor. Noktalarla ayrılıyor bu JVT. İlk noktadan öncesi işte security key'ler, header'lar, sonrası var işte SH 512'ler falan. Ondan mütevellit. Şimdi sonrasında diyorum ki ben Jones Base 64'e çevireceğiz bunu. Yani bunu ezberlemeniz mümkün değil. Zaten ama kendisi çıkıyor burada. Ya bazı şeyler var, kütüphaneler var direkt çeviriyor ama ben böyle yapıyorum hata almamak için. Sonrasında const JSON payload al. Yaptı bak. Böyle bir metot değişik bir metot. Bunun aynısını yazabilirsiniz. Şöyle koyayım. Aynı şekilde vurdurup yazabilirsiniz.
Ee, evet, bunu böyle yapacağız galiba. Yani Token Pilot taahhütü verdik. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle as Token Pilot da diyebilirsiniz. Aynı bokun lacivert. Ondan sonrasında abi bak direkt geldi. Conf user bir new user olacak bu. ID'si payload'un ID'si. Şimdilik bu e-maili falan şöyle yapalım. Boş bırakalım. Bunları ileride şey yapacağız. Token var, refresh token'ı var, is verified var. Şu yeşillikleri kaldıralım. Ben sevmiyorum. Siz isterseniz koyarsınız. Sonra devam ediyorum abi. Daha login devam ediyor. Bak. Set user. Bak. Save user to storage o da geldi. Böyle bir şey olamaz mı yani? Böyle bir şey olamaz ya. Ama şöyle yapalım. Burada loading hala true. Şu storage'e kaydetme işinden sonra loading false diyelim. Hatta garanti olsun. Değil mi? Hata durumunda set diyorum loading false. Burada throw error diyorum. Çağırdığımız yerini try içinde kullanırız. Şimdi abi buraya kadar anlaşılmıştır umarım. Loginimizi olduk. Gelen token'ı parçalayıp içinden ID'yi aldık buraya kaydettik. Ha, şunları yaparız. Şöyle gelir. Burada şöyle yapalım. API call to get user details. Get me yaparız. Veya o ID ile gideriz. User slash ID demiştik ya. Onu kullanırız. Gene de bize user nesnesi gelir. Bunu kaydederiz. Şimdi biraz arayüze doğru yavaş yavaş kayalım artık. Bunun için de bir provider yazacağız. Ondan sonra artık navigasyona, ekranlara geçeceğiz. Sonraki videoda görüşürüz.